Kemal Sunal'ı anlatmak demek sadece bir aktörü değil, halkın içinden çıkmış gerçek bir yaşam hikayesini anlatmak demektir. O ekran karşısında izlediğimiz neşeli karakterlerin çok ötesinde, rollerini yaşamak için hayatla bağ kuran bir sanatçıydı. Bugün biraz bu bağın nasıl kurulduğuna, Kemal Sunal'ın oyunculuğunun arka planına, sete nasıl hazırlandığına ve sahne arkasında nasıl bir insan olduğuna bakacağız. Film Seninle Olsun kanalına hoş geldiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güzel fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi seyirler. Kemal Sunal oyunculuğa başladığı ilk günden itibaren sahici olmanın peşindeydi. Oyunu oynamak değil, yaşamak istiyordu. Role hazırlanırken kendisini tamamen karakterin dünyasına bırakır, günlük hayatındaki gözlemlerini biriktirir, sahneye çıktığında ise bu birikimleri adeta bir şelale gibi akıtırdı. Zaten onu bu kadar gerçek yapan da buydu. Hiçbir zaman şimdi komik olmalıyım diye düşünmedi, çünkü zaten hayatın kendisi komikti. Onun için esas mesele bu doğallığı seyirciye yansıtmaktı. Sevginin arkasında yatan sır ya da Bu gerçek. sevginin arkasında yatan sır benim ilk başta sade bir vatandaş olmamdan kaynaklanıyor bu. Halkın arasından gelmemden kaynaklanıyor. Sırtımı halka dayamamdan kaynaklanıyor. Bir insanın oynadığı her rolün hakkını nasıl aynı derecede verebildiğini anlamış değilim. Örneğin filmlerinde öğretmenden bekçiye, kapıcıdan çöpçüye kadar halktan onlarca karakteri yaşatırken bu geniş kadro içinde her seferinde aynı sıcaklığı korudu. Oynadığı her karakterle seyircinin yüzünü güldürmeyi başararak Türk toplumunun gelenek ve inanışlarından izler yansıttı. Duydun mu? Duydum bayım, toz bile bırakmayacağım yerde. Sonra sabunla yıkayacaksın oraları. Baş ne? Utanmasa yala diyecek pezevenk. Bir kesim onu sadece İnek Şaban karakteriyle tanıdı. Uzun yıllar boyunca bu böyle devam etti. Bazıları onun hep aynı karakteri oynadığını, oyunculuğunun tek bir tiplemeden ibaret olduğunu söyledi. Ancak bunu söylemek için sadece ekrana bakmak yeterli olur. Bakmak ile görmek arasındaki farkı kavrayanlar bunun böyle olmadığını bilir. Kemal Sunal tam 82 sinema filminde rol aldı. Bunların 76'sında başroldü. Bununla beraber 50 farklı karaktere hayat verdi. Öncesinde tiyatrodan geldiğini de unutmamak gerek. O günden bugüne çıkan tüm filmlere baktığımızda dikkatimi bir şey çekti. Kemal Sunal bir karakterdi ve biz onun ilk filminden son filmine kadar olgunlaşma sürecini izledik. Başlarda saf ve temiz yürekli bir insanın hikayesini, daha sonralarda ise feodal düzene karşı savaşını, bir milletin kanayan yaralarını ve dostluğun nedenli kıymetli olduğunu sergiledi oynadığı rollerle. Ve bunu yapması sanıldığı gibi hiç de kolay olmadı. Kemal Sunal bir metot oyuncusuydu. Metot oyunculuğunda içtenlik ve duygusal etkileyicilik ön plandadır. Oynayacağı karakterler için kamera karşısına geçmeden önce büyük bir hazırlık sürecine girerdi. Bir çöpçü ne yapar, günü nasıl geçer, süpürgeyi nasıl tutar, bir kapıcı apartman sakinleriyle nasıl konuşur, köyden şehre göç eden bir çiftçinin şehir yaşamı nasıl olur gibi konular üzerine uzun uzun düşünür ve incelerdi. Hayat vereceği karakterler için hazırlanan kostümleri ise bu süreçte üzerinden hiç çıkarmazdı. Hatta öyle ki evine gelen misafirleri bile üstündeki kıyafetlerle karşılar, büründüğü karakter ile ağırlardı. Rolüne hazırlanırken fiziksel detaylara da önem verirdi. Mesela Süt Kardeşler filminde Şaban karakteri için özel bir yürüyüş geliştirdi. Ayaklarını hafif içe basarak yürür, omuzlarını düşük tutar, böylece karakterin hem komik hem de masum yönünü vurgulardı. Bu küçük ama etkili fiziksel değişimler onun doğallığının gizli sırlarından biriydi. Set günlerinde de pek farklı değildi. Kamera karşısındaki doğallığını sahne arkasında da sürdürürdü. Sete geldiğinde kimseye Kemal Sunal geldi dedirtmezdi. Büyük karşılamaları, ayrıcalıklı olmayı hiç sevmezdi. Yönetmen, ışıkçı, kostümcü kim olursa olsun Kemal Sunal herkesle aynı masaya otururdu. Set arası yemeklerde bazen çaycının şakasına kahkahalarla güler, herkese aynı göz hizasından bakardı. Ben kimseye ezmem, ben de ezilmem prensibiyle yaşadı. Hatta bazen yönetmenler onunla şakalaşır sen halkın adamısın diye takılırlardı. O ise bu lafları gülümseyerek karşılardı. Çünkü gerçekten öyle hissediyordu. Kemal Sunal için halk rol yaptığı bir kitle değil, ait olduğu yerdi. Meşhur olduk ya, televizyona çıkacağız.
Kız bir dakika, burnun büyüdü senin yüzünden be. Rolüne hazırlanırken çok konuşmazdı. Sahnenin kenarında kasketini düzeltir, sessizce bir köşede beklerdi. Ama o bekleyiş aslında çalışmanın ta kendisiydi. Rolünün üzerinden son bir kez geçerdi. Bir bakışı, bir sessizliği, bir el hareketini nasıl kullanacağını kafasında kurar, sahne başladığında ise doğaçlamayla bile olsa karaktere hayat verirdi. Kemal Sunal'ın en büyük ustalığı metindeki kelimelerle değil, onların arasındaki boşluklarla da oynayabilmesiydi. Belki de Yeşilçam'da doğaçlama yapmasına tek müsaade edilen oyuncu kendisiydi. Örneğin bazı sahnelerde doğaçlama yaparken yönetmeni bile şaşkına çevirirdi. Bir de meşhur bir çantası vardı. İçinde sadece kişisel eşyaları değil, kendi geliştirdiği küçük aksesuarları da bulunurdu. Şapkalar, gözlükler, bazen de bir tespih. Hepsini karakterinin bir parçası gibi kullanırdı. Yönetmen bazen bu sahnede ne yapacağız derken Kemal Sunal çantasından bir şapka çıkarır, şunu taksam mı derdi. O an sahne bambaşka bir havaya bürünürdü. Bir başka özelliği ise aşırı titizliğiydi. Mesela Gül Sunal anlatıyor. Kemal bir sahne için sabaha kadar prova yapmadan yatmazdı. Sette olduramadığım dediği bir sahne varsa gece eve gelir tekrar aynanın karşısında çalışırdı. Ama bunu kimse bilmezdi. Çünkü Kemal Sunal için ustalık çalışmayı göstermeden çalışmaktı. Yolculuk yapmayı severim. Yolculuk yapmayı severim de bildiğim taşıtlarla, yani otobüs gibi, ondan sonra özel araba gibi, minibüs gibi olabilir bunlar ama uçak ve deniz taşıtları tercihim değildir yani. Korkum var, ikisinden de korkum var. Çok sıkıntı çekiyorum tabii, heyecanlanıyorum. Çok sıkıntı çekiyorum. Herkesin bildiği gibi uçak korkusu yüzünden uzun yıllar yurt dışına gitmemişti. Bir defasında Almanya turnesine gitmek için bindiği uçakta o kadar panik yapmıştı ki pilot anonsla onu özel olarak rahatlatmaya çalışmış. Buna rağmen iner inmez ben bu işlere gelemem deyip bir daha kolay kolay uçağa binmemiştir. Ta ki 2000 yılına kadar. Batum'da çekimleri yapılan Balalayka filmi için Trabzon'a uçması gerekiyordu. Filmin yönetmeni Ali Özgen Türk o günü şöyle anlatıyor. Genelde uçaktan korkuyor. Ben dedim ki atlayalım arabaya, gidelim Batum'a. Önce evet dedi, sonra çok yoruluruz diye vazgeçti. Şoför alırız diyecek oldum. Başkasının sürdüğü arabadan korkarım dedi. Nihayet sen uçakta yanımda oturursan gideriz dedi. Öbür yanına da oğlu Ali oturmuştu o gün. Daha yerdeydik. Uçak kalkmamıştı bile. Çok gırgır tatlı şeyler konuşuyorduk. Uçağın televizyonu da işte güvenlik tedbirlerini falan anlatıyordu. Uçak yavaştan yürümeye başladı. Konuşmamız durdu. Kemal'in korktuğuna dair hiçbir belirti yoktu. Korkmuyordu da zaten. Ama birden başı omzuma düştü. Ben doktor yok mu diye bir çığlık attım. Bayılmışım. Sonrasını hatırlamıyorum. Uyuttular beni. Sonradan öğrendik ki karısından da gizlemiş. Yazları arabayla Almanya'ya giderdi. Meğer duyulmasın diye Alman bir doktora kalbini gösteriyormuş her yıl. Ne gösteriş yaptı ne de rolünü abarttı. Çünkü o zaten yaşadığı gibi oynuyor, oynadığı gibi yaşıyordu. İlk filmden bu yana 50 yıl geçti. Tüm filmlerini defalarca izledik. Bunun akademik ya da bilimsel bir cevabı elbette vardır. Ancak açıkçası bizim aradığımız cevap bu değil. Doğruyu söylemek gerekirse Kemal Sunal bir Türk kültürüdür. O kendisini halkına yani bizlere emanet etti. Bizler de bu emanete elimizden geldiğince sahip çıktık. Umarım bir 50 yıl sonra da durum bundan farklı olmaz. Çünkü anlamadığımız, doyamadığımız çok sahne var. İşte gerçek Kemal Sunal sadece sahnenin değil, hayatın da gerçek kahramanıydı. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse desteğinize ihtiyacım olduğunu unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın. Komedyen Kemal Sunal'ın öldüğü yolundaki söylentiler sonunda gazete ve televizyon kuruluşlarına kadar ulaştı. Şimdi ünlü sanatçının evindeyiz ve kendisine soruyoruz. Sayın Kemal Sunal, yaşıyor musunuz yoksa ben hayal mi görüyorum? Gördüğünüz gibi yaşıyorum.